Sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yaz aylarının vazgeçilmezi, sofralarımızın olmazsa olmazı olan çok kolay, pratik bir salça tarifiyle beraberiz. Kaynatmak yok, herhangi bir katkı maddesi yok. Tamamen güneşte olgunlaştırarak pişirdiğimiz çok pratik ve kolay, benim yıllardır vazgeçemediğim salça tarifimi sizlerle bugün paylaşıyorum. Mutlaka deneyin ve siz de asla bu tariften vazgeçemeyeceksiniz. Gelelim malzemelerimize. 5 kilo domatesim var. 3 kilo kapya biberim var. Hepsi güzelce yıkandı, kurulandı. Domateslerimi soyacağım. Kapya biberlerimi ayıklayacağım. Hepsini güzelce doğrayacağım. Şimdi onları nasıl yaptığımı size gösteriyorum. Domateslerimin tepelerini alıyorum. O sarı yerlerini istemiyorum. İkiye bölüyorum ve ortalarındaki sarı kısımları da alıyorum. Güzelce. Kabuklarını soymadan aynı yemeklik doğradığımız gibi domateslerimi güzelce doğruyorum. Çok pratik. Hiç gözle büyütecek bir tarif değil, salça tarifi. Gördüğünüz gibi domateslerimi doğradım. Birer tane örnek gösteriyorum. Daha sonra ben hepsini doğrayıp tekrar tarifimi size vermeye devam edeceğim. Biberimi de aynı dolma biberleri ayıkladığımız gibi üstlerinden, tepelerinden bastırarak sapını çıkarıyoruz. İçindeki tanelerini düşürüyorum. İkiye bölüyorum. İçindeki bu kısımlarını çıkarıyorum. Zar kısımlarını, çekirdekleri birlikte, tanelerinin kalmasını istemiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel rengi. Kapya bibere bayılırım. Tadına, kokusuna, her şeye çok yakışan bir sebzedir kapya biber. Güzelce şerit halinde kesiyorum. Her ikisini de. Daha sonra küp küp dediğimiz şekilde onları doğruyorum. Şimdi bütün malzemelerimi doğruyorum. Daha sonra tarifime devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi doğradım güzelce. Onları şimdi tencereme alacağım. Büyük tencereme alacağım. Kaya tuzumu da hazırladım. Hemen domateslerimi tenceremin dibine alıyorum. Güzelce domatesin dibini kapatacak şekilde domateslerimi tenceremin dibine döşüyorum. Salçayı yaparken el sürdüğümüz kısım sadece burası. Ondan sonrası gerçekten de hiç el değmeyen bir tarif diyebiliriz. Hemen üstüne böyle bir tutam kaya tuzu atıyorum. Üzerine tekrar kapatacak şekilde biberlerimi döşüyorum. Tekrar kaya tuzu. Gördüğünüz gibi domates, kaya tuzu, biber, domates, kaya tuzu, biber şeklinde tenceremi dolduruyorum. En son üzerine de kaya tuzu ilave edip tenceremin kapağını güzelce kapatıyorum ve 2 gün boyunca buzdolabında beklemek üzere tenceremi buzdolabına kaldırıyorum. 2 gün sonra tuzladığım domates ve biberlerimi dolaptan çıkarttım. Bu arada gördüğünüz gibi 2 ayrı tencereye böldüm onları. Çünkü büyük tencerem bana lazım oldu. Gördüğünüz gibi 2 günde tuzuyla birlikte bütün suyunu salmış. Harika, çok güzel sulanmış. Şimdi mümkün olduğunca tuzlu suyunu süzdürüyorum. Domates ve biberlerimi tencereme tekrar geri alıyorum. Kaynatmak üzere ocağıma gidiyorum. Tuzlu suyunu süzdürdüğüm domateslerimi büyük tencereme aldım ve ocağın büyük gözünde hazırladım. Tekrar 5 bardak su ilave ettim ki kaynamak için suya ihtiyaçları var. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladılar. Ocağımı hemen orta ateşe getiriyorum. Ara ara karıştırarak 30 dakika
domates ve biberlerimi kaynatıyorum. 30 dakika kaynarken salınan yani oluşan çıkan suyunu mümkün olduğu kadar tekrar süzdürüyorum. Süzme işlemimiz bitti ve artık blenderdan geçirme zamanı. Salçamı oluşturmaya başlıyorum. Tenceremi masanın üstüne aldım ve blenderdan geçiriyorum. Ben bu şekilde daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Plastik turşu bidonu, su bidonu ya da plastik salça naylonu gibi şeyler de yapıyorlar. Bu plastiklerin tuzla birleştiğinde, etkileşim haline geldiğinde sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bence bu şekilde daha sağlıklı. Gördüğünüz gibi salçamız oluşmaya başladı. Blender yapmaya devam ediyorum. Çok sabırsızlanıyorum. Çok güzel gözüküyor. Rengi harika. Kokusu harika. Tadı da çok güzel. Çok fazla tuzlu değil. Çok normal kıvamında harika, organik bir salça elde ettik arkadaşlar. Mutlaka bunu denemelisiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Blender işlemimiz bitti ve salçamı, tepsilerimi almaya başladım bile. Şöyle göz kararı, çok kalın olmayacak şekilde salçamı, tepsilerimi alıyorum. Üzerini güzelce düzlüyorum. Güzelce tepsime yayıyorum salçamı. Çok güzel oldu. Ve salçamı tepsime boşaltmaya devam ediyorum. Kalan salçamı da küçük tepsime aktarıyorum. Harika oldu. Renge bakar mısınız? Mükemmel gözüküyor. Tabii şu an akşam. Ben bunları güzelce mutfağımda muhafaza edeceğim ve yarın sabah tepsilerimi güneşe çıkaracağım. Sabah oldu ve tepsilerimi balkonuma çıkarttım. Birazdan buraya güneş vuracak. 6. katta olduğum için herhangi bir şekilde üstlerini örtmüyorum. Ama siz kendinize göre toz alması ihtimaline karşı üzerini örtebilirsiniz. Ben öyle bir sakınca görmediğim için örtmedim. Şimdi onları güneşte baş başa bırakıyorum. Bir gün sonra gördüğünüz gibi salçalarım güneşte pişmeye başladı. Bakın üzerlerine çatlaklar oluşmuş. Bu suyunu çok güzel çektiği anlamına geliyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakın böyle püre kıvamına gelmiş. Çok güzel. Tam istediğim gibi olmuşlar. Salçalarım oluşuyor. Tepsimin birini diğerine aktaracağım. Kaşıkla üzerini düzleyeceğim ve onları güneşte baş başa bırakmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi iyice sularını çekti. Hatta kenarlardan açılmaya başlamış bile, içeriye doğru çekilmiş. Çok güzel oldular. O kadar sıcak ki bu sene. Çok aşırı sıcak ve 2 günde salçamı hallettim. Geçen sene 4-4,5 gün falan sürmüştü. Gördüğünüz gibi salçamı çekmekte zorlanıyorum. Harika oldular. Şimdi şöyle bir karıştıracağım duruma göre. Belki akşam üstüne kadar daha bekletebilirim. Gelişmeleri sizlerle birazdan tekrar paylaşacağım. İkinci gün akşamüstü ve gördüğünüz gibi salçamız oldu. Şöyle karıştırıyorum bakın. Harika bir kıvam aldı. Mükemmel oldu. Şimdi salçamı tepsilerden kurtarma vakti. Hemen tabağıma salçamı alıyorum. Size daha net gösterebilmek için tepsilerdeki salçamı tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi renk harika. Çok güzel oldu. Bakın kaşığıma batırıyorum ve asla kaşığıma yapışmayan bir
salça elde ettim. Çok güzel oldu. Ellerime sağlık diyeyim. Bakın şöyle gösteriyorum. Harika oldu, harika. Biberin tadı, domatesin tadı birbirine geçti. Mükemmel bir tat elde ettik. Şimdi salçamı kıvamlandırmaya geldi sıra. Hakiki zeytinyağıyla salçamı robottan geçireceğim. Kıvamını daha da güzelleştirip daha uzun süre saklayabilmek adına salçamızı robottan geçirelim. Evet, tabaktaki salçamın yarısını robotuma alıyorum. Hemen üzerini kapatıyorum. Aksamlarını takıyoruz ve bir çay bardağı hakiki zeytinyağımı robotuma salçamın üzerine ilave ediyorum. Ve salçamı robottan geçirmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi işlem tamam. Salçamızın kıvamı harika oldu. Ve hemen kavanozumu alıyorum. Diğer yarısını da aynı şekilde işlemden geçirip kavanozlarımı aldım. Üzerlerine hakiki zeytinyağı ekleyip kapaklarını kapatıyorum ve salçamız hazır. 1,5 kilo salçam çıktı. 5 kilo domates ve 3 kilo kapya biberden. Harika oldu. Sizler de mutlaka bu tarifi deneyiniz. Ama daha önce lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Havalar çok sıcak. Kendinize dikkat edin. Kışlık malzemelerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.